Türk kültüründe fal ve falcılık. Bir fincan kahvenin 40 yılı hatırı vardır kültürümüzde. Buradan yola çıkarak misafirlik kültürümüzde yüzyıllardır yer eden kahve ile koyu sohbetler, dedikodular derken insanı geçmişini ve geleceğine uzanan falcılık baş vermiştir. Türkiye'de her evde misafire mutlaka kahve ikram edilir. Bu videomuzda ikram edilen kahve ile boşanmalara, aldatmalara, fal ve falcılığı inceleyeceğiz. Günümüzde birçok insanın yaşamında önemli bir yer tutan fal, toplum hayatının olmazsa olmaz gerçekliğinden biridir. Başlangıçta oldukça masumane bir görüntü içerisinde olan bu türden arayışlar, zamanla oldukça renkli bir kompozisyon şeklini almıştır. İnsanlar, yıldızlardan kuşların uçuşuna, eldeki çizgilerden hayvan kemiklerine ve hatta kutsal kitaplara kadar pek çok şeyi geleceği önceden bilme amacına ulaşmada birer araç haline getirmekten asla uzak kalmamıştır. Bu doğrultuda insanlık tarihiyle eşdeğer bir tarihi süreç içerisinde ele alınabilecek olan bilinmeyeni bilme ve gelecekte olacaklardan haberdar olma, merak ve isteğinden doğan gaybi ilimler ve dolayısıyla da fal içerikli türler, bu tür nitelikleriyle güncelliklerini değişen şekil ve uygulamalarla günümüze değin sürdürmüştür. İnsanın kendini tanıma ve geleceğine ilişkin saptamalarda bulunabilmesi hususunda bir işaretler dizisi olarak ele alınabilecek olan bu türler, barındırdıkları kültürel unsurların yanında yansıttıkları genel toplumsal beklenti, eğilim ve ilgi çekici açılımlarıyla da ilgiye değerdir. Fal ve falcılık geleceği hem iyi hem kötü yönleriyle öğrenmek için farklı vasıtalara müracaat etme arayışlarının ortak adı olan fal, geçmişten günümüze değişen şekil ve uygulamalarla yaşam alanı bulduğu toplumun medeni seviyesine adapte olarak insanın yaşadığı her yerde kullanıla gelen bir pratiğin adıdır. İnsanlar ilk çağlardan beri geleceklerine kimi ön belirtilerden hareketle hükmedebileceklerine inanmışlardır. Milattan önce 4000 yıllarında Mısır'da, Babil'de, Çin'de, Kalde'de astroloji ve el falı gibi metotların uygulandığı gösteren çeşitli belgeler, falın en eski menşeinin muhtemelen Mezopotamya olduğunu destekler niteliktedir. İslami ilimler arasında hususi bir yer teşkil eden fal nevinden türler, insanların hal ve keyfiyetine tesir edecek bir kuvvete zamanla ulaşmış ve sonuçta en hususi işlerden en resmi işlere kadar etki alanını genişleterek bazen İslami, bazen gayri İslami bir kimlikle toplum nazarında adet niteliği kazanarak falname denilen eserlerin vücuda gelmesine vesile olmuştur. Günümüzde fal kavramı, dünün koyu ve ciddi vazgeçilmez duruşundan kısmen de olsa uzaklaşmış gibidir. Modern ilim ışığında günümüz insanının pek çok bilinmezi ifşaya muktedir olması, fala ilişkin tutum ve yaklaşımlarda da değişikliklere sebep olmuştur. Öyle ki bilinmeyenlerin bilinir kılınmasına ön ayak olan kahin nevinden kişilere dönük ilgi zamanla bireysel olmaktan çıkarak önce toplumsal, sonra ise resmi bir boyut kazanabilmiştir. Örneğin eski Türk dünyasında şamanların üstlendiği kehanet görevini Osmanlılar'da müneccimlerin kısmi sınırlamalarla dahi olsa üstlenmiş olması bu bakımdan dikkate değerdir. Fal çeşitleri, günümüzde birçok insanın yaşamında önemli bir yer tutan fal, tarot, büyü, sihir, uğur, cincilik, ruhçuluk ve benzeri şeylerle ilişkili olarak kurgulanan birçok modern mitostan da bahsedildiği dikkate alınırsa, bu iki tür arasında ne oranda bir ilişki olduğu veya olmadığı tartışmaya açılabilir. Kaynağı ne olursa olsun, oldukça renkli bir kompozisyonla karşımıza çıkan gaybi ilimler, zamanla başlı başına bir edebi tür niteliği kazanmış ve bu nitelikleriyle insan merkezli kehanet içerikli pek çok türün ortaya çıkmasına da ön ayak olmuştur.
Antik çağ Yunan ve Roma'sında kehanet, savaşlardan devlet yönetimine kadar her konudaki bilinmezi anlamak için başvurulan bir usuldür. Arapların cahiliye devrinden beri mevcut iken İslamiyet'e de girmiş olan ve hala birçok yerlerde az çok inanılan ve kullanılan, tatbik edilen başlıca fal türleri şöyle sıralanabilir: zecir, iyafet, tayre, kehanet, ezlami cahiliyet, irafet, ihtilaç, kitfe, kifayet, firaset. 21 cahiliye dönemi Araplarında Hatümül Remil, kelime ve isimlerle fal tutma, zarlarla fal açma, astrolojik fallar, insan vücudundaki bir kısım organların kaşınması, seyirmesi gibi fizyolojik durumları bazı sonuçlara yorma, kesilmiş koyunun kemiğine ve kurbağanın ciğerine bakarak fal açma, su falı, çay falı, kahve falı, bakla, kurşun dökme, tuz falı, bal mumu falı, el yazısı gibi 22 çeşit fal çeşidi olduğu bilinmektedir. Türk kültüründe fal, geleceği hem iyi hem kötü yönleriyle öğrenmek için farklı vasıtalara müracaat etmek ve bu müracaat sonunda elde edilen netice anlamına gelen fal, geçmişten günümüze dünyanın her tarafında doğal olarak Türk dünyasında da muhatap bulmuş ve oldukça farklı ve çeşitli uygulamalarıyla var olabilmiştir. Türklerin Müslüman olmadan önceki dini törenlerinde ve günlük hayatlarında falın önemli yeri vardır. Orta Asya Türkçesinde fal kavramı ırk kelimesiyle karşılanmıştır. Nitekim Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügat-ı Türk bu kelimeyi falcılık, kainlik ve bir kimsenin içinden geçeni bilmek şeklinde açıklar. Geleceğin ve gelecekte olabilecek olan şeylerin merakının yansımaları olarak karşımıza çıkan, ismi ifade edilmiş olan pek çok kehanet ilmi elbette ki icracılarından ayrı tutulamaz. Bu anlamda bu ilmi ilgi haline getiren şahısların kadim Türk kültür tarihi içerisinde yerini almış olduğu gözlenebilmektedir. İşte fal hayatımızda ve kültürümüzde falcılıkla birlikte özet olarak böyle bir hikayeye sahiptir. Sanırım fal daha birkaç asır kültürümüzde olacaktır.